Sevgili dostlar, herkese merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Lütuf ondandır. Allah'ın lütfu bizatihi kendisindendir. O iltifat buyurunca, o ikram edince yeryüzünde hiç kimse ikram etme hususunda onunla yarışamaz. Onun lütfunun üstünde hiç kimse hiçbir şey lütufta bulunamaz. O yürü ya kulum dediğinde yürüyen kulunun karşısında onunla kimse rakip olamaz. İnsanlar kazananların yolundan giderek ben de kazanırım diyor. 30 yıl o insanın peşinden gidiyor. Kellim kellim la yenfa. Konuş konuş fayda etmez kabilinden. 30 yıl çalışsa da o hanımefendinin ya da o beyefendinin ulaştığı mevkiye ya da mevkilere ulaşamıyor. Neden? Çünkü sesler taklit edilebilir. El işaretleri, beden dili taklit edilebilir. Onun gibi konuşabilirsiniz. Onun gibi nara atabilirsiniz, caka satabilirsiniz. Onun gibi artistik hareketler yapabilirsiniz. Ancak ruh taklit edilemez. Ruhu ve ruhları elinde bulunduran da Allah'tır. Dilediğini veren de Allah'tır. Tabii ki insana çalıştığının karşılığı vardır. Ama her çalışanın karşılığı da bazılarına olan gibi değildir. Lütfun, nimetin imkanı olduğu gibi imtihanı da vardır. Siz eğer en yukarıdaki insana imrenip ben de orada olmak istiyorum derseniz yaşadığı bütün imtihanları da çekersiniz. Bunu düşündünüz mü? Bunu hayal ettiniz mi hiç? Gözü görmeyen bir insanın zenginliğini kıskanarak, imrenerek isterseniz ama iki gözünüzün de onunla beraber gideceğini hiç düşünmezsiniz. Evinde yıllarca hasta çocuğuna bakan, hasta evladına bakan bir aileye gelen zenginliği keşke bende de olsun dersiniz. İleride çocuğunuz da hasta olur ve zengin de olursunuz. Neyi, neden, nasıl, ne şekilde isteyeceğinizi bilmek durumundasınız. Ya da şerhlerinizi koyarak Rabbinizden dilemenizi tavsiye ederim. İnsanların hayallerini kıskanıyoruz. İnsanların zenginliklerini kıskanıyoruz. İnsanların makamlarını kıskanıyoruz. Ama imtihanlarını hiç düşünmüyoruz. Bir de buradan baksak ya. Allah'ın lütfu geniş, ikramı sonsuz. Ama başıboş gelmedik ki bu dünyaya. Bu dünyada da bir imtihandan geçiyoruz hep beraber. İlkokulun imtihanıyla üniversitenin imtihanı bir olur mu? Üniversitede fasiküllerin sorusu geliyor. İlkokulda bir sayfadan, bir bölümden soru soruyorlar. Aynı olabilir mi? Mümkün olabilir mi? Farklı hayat dönemlerinde insanlar farklı yerlerden imtihana tabi olurlar. İstiyorlar ki hiç başım ağrımasın, hiç arkamdan konuşulmasın ama bir numara olayım ben. Öyle dünyada böyle bir numune yok. Öyle bir liderlik, öyle bir üstünlük, öyle bir derece alma şekli yok. Hem korkacaksın, pasif davranacaksın, cesaretli gibi gözüküp lider olacaksın. Öyle bir şey yok. Özgüven denen şey dışarıdan parayla satın alınmıyor. Arkadan babanın, annenin desteğiyle de olmuyor. Özgüvenli olanlara kibirli demekle de siz kibirsiz olmuyorsunuz. Bir başkası için kibirli diyorsanız kendinize de bakın. Kibir kelimesi büyüklük demek, büyüklük taslamak demek. Ama insanın kendisinde doğal bir özgüven duygusu varsa onunla yarışamazsınız. Yarışmamalısınız. Liderlik vasfı, inanın, liderlik kurslarına giderek elde edilecek bir şey değil. Ama bilgisiz ve yersiz cesaret timsali olmak da insana
baş belası olmaktan, zarar ettirmekten başka bir şey de asla yaramaz. Hayallerinin peşinden koşanlar başarırlar. Ama dua ederken Ya Rabbi filancalara üstün gelmek istiyorum diye dua ederseniz Allah'ın diğer bir kulunun üzerine basarak yürüdüğünüzü ve bundan da Rabbinizin hoşnut olmayacağınızı bilin. Verir size ama inanın size 1 veriyorsa filanca dediğiniz kişilere 3 verir. 3 verirse 5 verir. 5 verirse size 10 verir ve iyice çıldırırsınız. Rakiplerimize ve çok özür diliyorum. Sabah erken saatte böyle oluyor. Rakiplerimize eğer böyle bir duyguyu gönderiyorsak onlar bizi geçmek üzere sol şeride çoktan yerleşmiş olurlar. Sol şerit sinyalini verirler ve yola devam ederler. Rakiplerimiz bizde bu duyguyu gönderiyorlarsa, yani rakip demek takipçi demek, bizim hemen ardımızda, hemen yanımızda olan, bizimle beraber yol alan kişiler diyelim. Dolayısıyla biz bu insanları kendi gözümüzde büyütürüz. İnsan kendi düşmanını kendi var eder, kendi büyütür, kendi kendine sadıktırır demiştik. Tekraren söylüyorum. İnsan bu hayatta başıboş değil, Rabbinin emriyle, müsaadesiyle bir takım şeyleri düzeltmek, yapmak ve yol almak adına var olduğunu bilerek hayatını devam ettirmeli. Bunu biliyoruz. Onun lütfunun karşısında hiç kimse ben de yapardım diyemez. Allah'ın sevdiği ve seçtiğiyle hiç kimse yarışamaz. Vallahi yarışamaz, billahi yarışamaz. Üniversiteyi de rahat kazanır. Hayatını da rahat kazanır. Sizin sayenizde. Niye biliyor musunuz? Çünkü siz onu hep kıskandınız. Siz onu hep geçmeye çalıştıkça Allah Teala onu yukarı doğru çıkardı. Sizi aşağılarda bıraktı. Çünkü siz onu ezmek için geçmek istediniz. Haddini bildirmek için geçmek istediniz. Ama Allah Teala ona ey kulum dediyse o da Ya Rabbi diye sığınmıştır mutlaka. Ya da ey kulum dediğinde Ya Rabbi diye kendisinden dilemesini istemiştir. Biz bu küçücük halimizde insanlara bu kadar lütufkar davranırken Allah'ın iltifat buyurmasını, onun lütufkar olmasını hiç bir şeyle kıyaslayabilir misiniz? Allah kulum dediğinde o tuttuğu kul kimse o yüceleri gider. Herkes sanatçı olmaya gelir İstanbul'a ya da şehir merkezlerine. Ama çok azı parlar, yukarı doğru çıkar. Halkın içinden doğaldır. Doğuştan yeteneklidir. O seçilmiştir şarkısını, türküsünü icra ederken. Halkın içinden gelmiştir eziyeti, acıyı, derdi, tasayı. Onlarla beraber yaşamıştır. Sesi yanık olmasa bile söyledikleri o kadar ciğerden, o kadar yürekten gelir ki bu çocuğu seviyoruz be derler. Allah sevdi mi? Sevdirir, seçtirir ve hiç kimseyle de onu yarıştırmaz. Onun yeri başka derler. Acizane şunu kendime ve sizlere tavsiyede bulmak isterim. Tavsiye edecek yaşta değiliz ama olsun. Bizim de kendimize göre bir hayat tecrübemiz var. Bildikleriniz sizin olsun. Varsa bizden duyduğunuz bir şey İnşallah size faydalı olur kanaatindeyim. Allah'tan kendisine hizmetkar olmayı, onun sevgili seçtiği kullardan olmayı dileyin. İnanın telefonunuz çalar ve siz en doğru yere davet edilirsiniz. İç dünyasında sıkıntıları olan, dertleri olan, derman arayan, size sığınan, size birkaç çift hayatından laf söyleyen insanları of pufla def edip göndermeyin. Tutun. Sizin de oradan alacağınız ders vardır. Size bir şeyler söylerken, aslında yaşadıklarını söylerken sizin de bunları yaşayabileceğinizi, başınıza gelince neler yapmanız gerektiğini size anlatıyordur. Ama duyarsınız. Duymazsanız acı acı tecrübe edersiniz. Ben böyle yamuk bir adam değilim. Benim başıma bunlar gelmez demeyin. Kim böyle dediyse daha beterleri başlarına geldi. Çok büyük imtihanlardan geçtiler. Altından da kalkamadılar. Başkasına gülmeyin.
Başkasını hafife almayın, hakir görmeyin. Tahkir, yani hakaret içeren ifadeler asla ve asla konuşmayın. Benim kızım, benim oğlum böyle yapsa ben yaşayamam, ben onu öldürürüm gibi büyük büyük beylik laflar yapmayın. Vallahi daha beteri gelir, sokağa çıkamazsınız ve ne yapacağınızı şaşırırsınız. Sosyal medyada yorum yapan arkadaşlara bakıyorum. Böyle keseden bol bol atıyorlar, gönderiyorlar. Yazdıklarınıza dikkat edin. Daha beterleri başınıza gelir, altından kalkamazsınız. Yapmayın. Hiçbir yorumun altında kimseyi tehdit etmedik şimdiye kadar. Yanlış konuşanı bile çok tatlı dille özelden uyarmaya çalıştık. Genelden paylaştıysak da mesajı silmedim, altına paylaşım yapmışımdır. Bu son 10-15 yıldan bahsediyorum. Karşıdaki insanın hakaretamiz sözlerine biz de eğer onun gibi hakaretle cevap veriyorsak inan ondan daha aşağı durumdayız. Allah korusun. Yapmayın. Size yakışanı, bize yakışanı yapın, biz de yapalım. Başkası hakaret etse de biz o değiliz. Biz güzelliği yaymakla mükellefiz. Eğer böyle sabredip güzel konuşmaya, güzel davranmaya devam ederseniz işte o zaman Yaradan kulunu üzmediğin için sana başka türlü nimetlerle sevinç dolu halleri yaşatıyor. İlahi makamdan beslenmek isteyen insanı Allah Teala besler, büyütür ve sıra dışı yapar. Şeytani makamdan güçlenip büyümek isteyen insanı da şeytanıyla baş başa bırakır. Siz hangisiyle olmak isterseniz karar verin ve yolunuza devam edin. Biz de sizi en güzel yere, en güzel makama emanet edelim. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.